Sevgili arkadaşlar, bugünkü gündemimizde alt bölge işlemleriyle alakalı karşılaştığım durumları sizlere aktarmak istiyorum. Bakın şimdi birazcık anatomi bilgisinden bahsedelim önce. Sizlere de çizeceğim şimdi. Şurada marionet bölgemiz var. Ve çoğu hastamız burada oluşan derinlik ve sarkma yüzünden, sarkma da şuradan da hissedilebilir, burada da katlantı olabilir, bizlere başvurur. Ve artı gıdı problemleri sebebiyle de başvurabilir ya da çenesi daha küçüktür, geridedir de başvurabilir. Biz ne yaparız? Şu bölgeden bir dolgu uygulaması yaparız. Bir de şu bölgelere dolgu uygulaması, bakın çiziyorum, yaparız. Şimdi şu bölgenin dolgusu ister hyaluronik asit dolgu olabilir, yine aynı şekilde çene ucunun da dolgusu, ister hyaluronik asit dolgu olabilir, ister kemik dolgu olabilir, ister hibrit dolgu olabilir. Kemik üstü zonda kalacak şekilde istediğimiz herhangi bir dolgu maddesini enjekte edebiliriz. Benim tercihim, biliyorsunuz ki bu bölgeye özellikle kalsiyum hidroksiapatit olan kemik dolgulardan ya da onun yeni karışık, hani hem kalsiyum hidroksiapatit hem hyaluronik asit karışık harmoni versiyonunu kullanmak. Ve böylelikle buradaki bir tasarımı yaparken de en dikkat ettiğim özelliklerden bir tanesi şu bölgenin tam kemik üstünden düzgün bir şekilde çizilerek bırakılması. Şu bölgelere taşmaması gerekir. Oldu ki taştı. Ya da bu bölgenin kemik üstünden geçerken komşu tarafta şu bölgemizde de tükrük bezimiz vardır. Parotis tükrük bezi. Kimisinde bu biraz aşağıya da iner yaşanmakla birlikte ya da kendiliğinden anatomik olarak. Kimisinde şu bölgede kalır. Şimdi burada dolgu enjeksiyonu sırasında eğer ki buradaki olan lenf kanal sistemi ve tükrük bezine özellikle kalsiyum hidroksiapatit dediğimiz kemik dolgulardan hafif de olsa kaçarsa o kemik dolgu hemen sertleşmeye başlar. Böyle çimento kıvamında elinizde dokunduğunuzda bezelye gibi de hissedebilirsiniz, nohut gibi de diyebilirsiniz. Ben çimento diyorum çünkü kemik dolgunun görüntüsü beyaz renkte ve su kapladığında da hani çimento nasıl kendini sertleştirir ve rengi değişir o şekilde olur diye. Ama korkmayın, oraya kaçmış bile olsa antidot ilacı mevcuttur. Ama bu antidot ilacı aynı hyaluronik asit dolgularda olduğu gibi, mesela hyaluronik asit dolguların antidot ilacı hyaluronidaz. Onun belli bir ünitede kaliteli bir ürünü hastanın direkt dolgusunun içerisine yapacak şekilde hemen elimizde palpe ettiğimiz, masajladığımızda önce erimeye başladığını hissetsek de 3 gün sonra tamamen kaybolduğunu gözlemleriz. 10 gün o bölgeyi dinlendirip yeni işlemini uygulayabiliriz gerekirse. Ya da dolgu işlemini yeniden yapacaksak uygulayabiliriz. Yoksa aynı anda başka mezoterapi falan da yapabiliyoruz tabii ki. Lakin kemik dolgu biraz dirençlidir. Kemik dolgu uygulamasında eritme işlemlerini ayda bir gibi açarak yapmamız gerekebilir. Ve o gördüğünüz sert kısmında dağılması sizin de yine aynı şekilde sıcak uygulama yapıp düzgün bir şekilde masajlayarak olacaktır. Eğer daha farklı bir şey gözlemliyorsak, bu ne demek? Bu iğneli uygulamayı tükrük bezine ya da lenfteki daha da yoğun hani kanalın ya da kanamanın olduğu bir yere kaydıysa ve orada da diyelim ki sizin bağışıklığınız gereği enfekte olabilecek bir durum varsa bunun tedavisi biraz daha uzun soluklu sürecektir. Bu nasıl ayırt edilir? Sadece burada elinize sertlik geliyorsa ayrı, sertlik, ağrı, sıcaklık, kızarıklık gibi bir şey hissediyorsanız bunun tedavi çeşidi daha farklıdır ve bunda daha hızlı olmak gerekiyor böyle bir durumla karşılaştıysanız. Çünkü dolguların ödemleri 72 saatten sonra biliyorsunuz azalır, kaybolur. Ama 72 saate rağmen siz hala kızarıklık, şişlik hissediyorsunuz. Daha bir de üstüne üstlük tabii ki şişlikten de ötürü ağrı hissedebilirsiniz. O ağrıdan bahsetmiyorum. Şişliğiniz ve kızarıklığınız artarak giden ve daha da ağrılı bir hale geliyorsa o zaman orada enfeksiyon da olabilir ve bunun tedavisi daha hızlı yapılması gerekebilir. O yüzden böyle bulgular hissettiğinizde profesyonel hizmet aldığınız doktorlar tarafından takip edilmeniz ve uygun tedavi almanız gerekiyor. Gel gelelim diğer bir konuya. Bu bölgeleri işaretlemiştim bir de farkındaysanız ya da şu bölgeyi de işaretleyin. Bazı hastalarda bu bölgeyi de doldurmak gerekebiliyor. Bu bölgelerde hyaluronik asit dolgular için uygun bölgeler. Kemik dolgunun buraya taşmaması gerekiyor açıkçası. Dolayısıyla bazen hastaya şunu söyleriz.
Bu da çok da keyfimizden olmuyor dediğim gibi. Her bölgeye her dolguyu yapamayacağımızdan ötürü. Size bir tüp buradan bir dolgu uygulaması yaparken bir tüpü de buralara bölüştüreceğim diyebiliriz mesela. Şeklinizin daha iyi ortaya çıkması için. Bir de benim bu görselde takındığım en önemli noktalardan bir tanesi, bu benim nacizane görüşüm. Size yandırıyorum. Şu noktaya çene ucuna dolgu uygulaması yapılırken komşu bölgelere dikkat edilmemesi. Halbuki hastanın hem başı kaldırılarak alttan kemik yapısının nasıl geldiğine bakılması lazım. Hem de yanlardan gerek gülümseterek, gerek öpücük arttırarak, bakın mimiklerim değişiyor öyle. Gülümsedim, öpücük attım. Kastan ötürü nasıl bazı yerlerde dalgalanmalar görüyorum. Bunlar kontrol edilerek bu bölgenin de keza doldurulup doldurulmaması gerektiğine iyi karar verilmesi lazım. Biz buraya çene kontürü düzenlemesi diyoruz. Jawline neydi biliyorsunuz? Ta köşe noktadan burada kadınlarda 50-60, erkeklerde daha 90 derece bir açı olacak şekilde bütün kontürü tamamlamamıza da jawline diyoruz biliyorsunuz ki. Ne oldu bu bilgileri vererek size? 1. Uygulamalarınızdaki memnuniyet için aslında hangi bölgelerde hangi dolguların olduğunu hatırlattım. 2. Ne sıkıntı yaşarsanız yaşayın, bu illa kalitesiz bir ürün kullanıldığı anlamına gelmiyor. Çaresiz de değilsiniz. Dolayısıyla onların ek tedavileri olacak şekilde düzenlenebiliyor. O yüzden de bu konuda kendinizi kötü hissetmeyin. 3. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki dolguların uygulanmaması gereken de hastalar var. Bu ne demek? İşte gebelikte yapmıyoruz. Onun haricinde kemoterapi, akut kanser dönemi, kanserinizin iyileşmesinden 2 yıl geçmediyse vesaire yapmıyoruz. Onun haricinde tiroidiniz vardır ama tiroidiniz de şu anda akut dönemdedir. O zaman yapmıyoruz. Bu demek değil ki düzenli tiroid ilacı kullanıyorsunuz diyelim. Daha yeni başlayan değerlerinizde bir problem vardı. Çok akut değerlerinizde kötülük yoktur. O zaman yapılabilir. Ama bunu gerekirse tahlille ispatlamak gerekir. Vücudunuzda enfeksiyon varsa, yüz bölgenizde enfeksiyon varsa, enfeksiyonlu bölgeye dolgu yapmıyoruz. Diş tedavinizi alıyorsanız apse ya da diş kanal tedavisi gibi hani tedavi görmeniz gerekiyorsa yeteri kadar antibiyotik kullanmadan gene bu bölgeye dolgu yapmıyoruz. Ne oldu aslında? Dolgunun yapılabilirliği hakkında da bazı kurallarımız var. Diğer kurallara da gelecek olursak biliyorsunuz ki bakın böbrek transplant olan bir hastaya dolgu yapılabilir. Yeteri kadar kontrolleri yine 200 seneyi doldurduktan sonra. Ama diyalize giren bir hastaya ne kök hücre ne dolgu gibi hani işlemleri ya da bazı mezoterapileri uygun görmüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada vakaya göre de dolgu uygulamasını ne zaman nasıl yapacağımızı çok iyi tahlil ediyor olmamız lazım. Keza gene bu tarz akut dönemlerden geçmiş hastaların mesela işte kanser tedavisi almış vesaire ama şu an iyi gözüküyor. Tabii ki eritilmesi daha kolay olan hyaluronik asit dolguyla önce başlangıç yapılması daha iyi olacaktır. Kalsiyum hidroksiapetit yerine hani. Keza bu hastaların sağlık durumları daha iyi hale gelene kadar, bağışıklıkları daha iyi hale gelene kadar mesela mezoterapiler içerisinde de kategorilerimiz vardır. Nasıl besin alerjisinde de sıralamalar vardır, istatistikler vardır. Genelde çileğe, kuru yemişe gibi alerjiler daha yüksek gözükebilirken ya da yumurtaya vesaire gibi. Burada da kategoriler var. Hangi mezoterapi tipinde akut bir alerjik ürtiker gözükme riski ya da non-alerjik olma durumu daha iyidir gibi ayrıştırabiliyoruz. O yüzden hassas hastalarda, gerek ilaç tedavisi alsın, gerek kanser atlatmış, kemoterapi almış gibi hassas hastalarda, örnek veriyorum, peptitli ürünleri biraz daha sıralamada geriye bırakmamız gerekiyor. Yoğun peptitli ürünleri hani. Çünkü peptitli ürünler zaten enjeksiyon yapılırken daha fazla kızarır, daha fazla şişer ama yatışır 5 saat içerisinde, en geç ertesi gün sabaha kadar. Ama bu tarz hassas hastalarda daha farklı uzun sürecek papüller, kızarıklıklar, eritemler oluşturabilir ve dolayısıyla ek tedaviler yapılması gerekebilir. O yüzden aslında burada diğer nasıl tıp branşlarında varsa böyle bir cümle bizim için de geçerli bu. Hastalık yok, hasta var biliyorsunuz. Hastaya göre aslında diğer kullanacağımız hani buradaki cümleyi şöyle geliştirmek gerekiyor. Hastaya göre sonuçta medikal estetik var demek gerekiyor. O yüzden bunlar için size verdiğimiz onam formlarında hem bazı hastalıklarınızı sorguluyoruz hem de bizi ziyaret ettiğinizde konsültasyona yani muayeneye aldığımızda sizi bunları sorgulamamız gerekiyor ki her şey yolunda olsun ve doğru olsun.
Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Gene görüşürüz.